kişi bayıldı. Biz neden bayıldığını bilmiyoruz. Kalp mi, inme mi, tansiyon mu, ne? Bayıldı kişi. 112'yi aradık. Biz 112'yi arıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki çabuk geldiler, tamam. Yani burada biz rahat ediyoruz ya, hani 112 geliyor, tamam geldi, kurtulma şansı var diyoruz, ama aması var. Nelere dikkat etmeliyiz, neler kritik? Şimdi bir kere bir acı gerçeği buradan itiraf edelim. Biz okullarda, ehliyet kurslarında, üniversitelerde, çalıştığımız kalabalık iş yerlerinde ilk yardım dersleri veriyoruz. İlk yardım dersleri alıyoruz. İlk yardım dersleri veriyoruz. İlk yardım derslerinde kalp masajını gösteriyoruz. Bayılan hastaya nasıl yaklaşılır anlatıyoruz. Bunu herkes öğrenebilir mi? Yani çok kolay bir şey bu. Yani sonuçta yani ben gelip sizin kursunuza katılabilir miyim? Avrupa'da yapılan istatistik çalışmalarda kalp masajı ve suni teneffüsü bilen insan sayısı %90, uygulayan %85. Türkiye'de anlatılan belki %90, uygulayan %1. Çok da cesuruz aslında. Cesuruz, evet. Ama korkuyoruz. Hastaya bulaşamıyoruz. Aman benden olur, aman benden bir şey gelir. Evet. Neden? İlk 4 dakika beyin hasarsız, oksijensizliği tolere ediyor. 4 ila 10 dakikada hafif orta hasar oluyor beyinde. 10 dakika ile 20 dakikada orta ağır hasar, 20 dakikadan sonra geriye dönüşümsüz beyin ölümü. Sen şimdi şöyle düşün. 112 aradın. Kaç dakikada gelir 112? Amerika'da ortalama 7 dakika. Türkiye'de de bazı yerlerde bu rakama yaklaşık 112 çok iyi çalışıyor. Evet. Ancak buna rağmen İstanbul trafiğini hesapla, işte binanın yüksekliğini hesapla, sokakların darlığını hesapla, senin bir şeyler yapman lazım. Korkudan hastaya yaklaşamıyor. Peki hocam, bayıldı hasta, ben ne yapayım? Şimdi bana hiçbir şey bilmeyen bir adam gibi anlat. Hani ben şimdi serzenişte bulundum, şimdi bir daha anlatayım. Üşenmeden hep anlatıyorum, bir daha anlatayım. Hasta bayıldı. Şuuru yok. Sesleniyorsun, duymuyor. Evet. Ama nefes alıyor. Bu hasta sakın kalp masajı yapma. Yapma. Bu hasta nefes alıyorsa bil ki kalp akciğeri çalışıyor. Hocam şüpheliyim. Bu hastanın şuuru yok. Nefes alıyor. Ne olabilir? Felç geçirmiş olabilir. Başka ne olabilir? Beyin kanamasına bağlı yine felç geçirmiş olabilir. Şekeri çok düşmüştür. Şak diye bayılmıştır. O yüzden sen bu hastaya önce şuur testi yap. Var mı yok mu? Seslen, bağır. Beyefendi, hanımefendi ya da ismi biliyorsan ismini söyle. Uyanmıyor. Ama nefes alıyor. Duyuyorsun. Tamam. Dokunma. Sen hemen 112 ara. Bu hasta büyük bir olasılıkla inme geçiriyor. Ya da büyük bir olasılıkla aort damarı yırtıldı. Yırtık oldu. Sırrı Süreyya Önder'de olduğu gibi. Bayıldı. Önümüze alalım mı hocam? Görünmüyor şu an çünkü. İstersen önünüze gösterin. Şimdi bu bir kalp mi? Bu kalp. Evet. Şu aort damarı yırtılmış olabilir. Evet. Ya da şuradaki şah damarları tıkanmış olabilir. Felç olmuş olabilir. Ama hocam kalp krizi geçirdi. Ben eminim. Tamam, güzel. Kalbi çalışıyor mu? Emin değilim. Nabzına baktım. Anlamadım ben çünkü nabız muayenesi bilmiyorum. Tabii ki vatandaş ne bilecek şurası diyorum ama heyecandan da anlamayabilir. En kötü ihtimal kalbini dinle kardeşim. Eğil. Var mı ses acaba? Susun bakayım bir dinle. Hani bazen AFAD depremde insanlar kurtarıyor. Susun, sessizlik diyor ya. Sessizlik diyeceksin, dinleyeceksin. Ses hiç gelmiyor. Hiç bekleme, hemen kalp masajına başla. 30 masaj, 2 nefes. 30 masaj, 2 nefes. Nasıl vereceksin suni teneffüsü? Burnunu kapatacaksın. Evet. Başını geriye alacaksın. Ağzını açıp ağzından nefes vereceksin. Hocam tiksindim. Çok pis kokuyor ağzı. Atletini getir ya da bir şey getir. Mendil getir ya da oradan bir tişört getir. Öyle yap. Ama yeter ki ona bir hava ver. 112'ye gelene kadar masajı bırakma. Çok önemli. Ama hocam bu hasta kalbi çalışıyor. Ben duydum sesi. Tansiyonu biraz düşük. Herhalde hipotansiyon oldu. Bayıldı. Ayaklarını havaya kaldır. Dizlerini kır. Karna doğru it. Böylece karın içi basıncı arttırıp kanı
yukarıya doğru pompalarsın ve hasta o anda tansiyon düşüklüğüne bağlıysa zaten kendine yavaş yavaş gelir. Hocam şekeri düşmüş olabilir. Şeker hastası bir an önce insülin gördüm elinde. O zaman hemen bir yerden şeker verip ağzına vermeye çalış. Eğer hafif de şuuru varsa. Yoksa zaten yapacağım bir şey yok. 112'yi bekleyeceksin. İnme geçirdi. İnmede ilk 6 saat gerçekten çok. Hele ilk 4 saat altın değerinde. 6 saate kadar da müdahale edebilirsin. Niye? Her dakika beyin hücresi ölüyor. Dolayısıyla senin bir an önce, çünkü bu şey gibi değil. Kalp krizi sonrası oksijensiz kalan bir şey değil. Beyni besleyen damar pıhtıyla tıkanmış ve oraya oksijen gitmiyor. Beyin kalp gibi değil. Kalp tolere edebiliyor. Yani 1 saat bekleyebilirsin kalpte, sıkıntı yok. Ama beyinde dakikalar, saatler çok önemli. Sen 4 saatte ne yapıyorsun? Bu hastayı hemen anjiyo laboratuvarına koşturuyorsun. Hemen kasığından girip beynin anjiyosuna giriyorsun. Pıhtı mı var? Hemen o pıhtıyı alıyorsun. Hızlı bir şekilde kan sulandırıcıları veriyorsun ve hastayı kurtarıyorsun. Aslında reversible, yani geriye dönüşlü beyin hasarını engelliyorsun. Geç kaldın. 6 saati geçti. Şah damarı %100 tıkandı. Buradan itibaren beyne hiç kan gitmiyor. Ne yapalım, bu adamı kaderine mi terk edelim? Etmeyelim. İnmede 3 tane safa var. Akut safa. İlk 24 saat. 24 saat ile 2 ay arası subakut safa. 2 aydan sonra kronik safa. Sen akut safhayı geçtin. Yapacak bir şey yok kardeş. Kaderine terk ettik. Hep ben derim ki inme kader değil. Sebebi şu. 24 saatten sonra %100 tıkalı şah damarları artık bu ülkede açabiliyoruz. Hibrit yöntem diye bir yöntemimiz var. Lokal anesteziyle boynunu uyuşturup hızlı bir şekilde şah damarının içine girip önce şu plağı alıyoruz. Bakın, görebiliyor musunuz? Çıkarayım mı? Evet hocam, lütfen gösterin, çok etkileyici. Arkadaşlar bakın, şah damarından çıkan pıhtıları gösteriyor Bu hocam. parça plak. Bir de bunun ucunda siyah pıhtılar oluyor. Bunlar gerçek mi? Gerçek. En son yaptığımız hastadan Bu çıkardığımız kadar plak. büyük. Evet, bu kadar büyük. Hocam. Sonra boyundan Bu yüzde kaç mesela? %99 üstünde pıhtı var, %100. Hiç kan geçmiyor beyine. Peki biz bu hastada hocam yaptınız, ne oldu? Boyundan beynin içine giriyoruz. Hiç duydun mu? Boyundan beyin anjiyosu. Yok. Hibrit yöntemde yapıyoruz. Boyundan beynin içine girdik. Beyin içerisinde ince mikro tellerle kan olan yere kadar ulaşıyoruz. Baktık, bize doğru kan geliyor. İyi, güzel. Anjiyo yapıyoruz. Sonra şurada, şu ara tıkalı. Küçük, ince, kalpte uyguladığımız hassas 2 milimlik balonlar var. Küçük küçük balonlar, o kan geliyor. Balon, pat bize doğru kan gelme ve pıhtılar çözülüp geliyor. Sonra tekrar anjiyo yaptık. Tamam, damarlar açıldı. Sonra şah damarının o yardığımız yeri tamir edip beyne kanı veriyoruz. Ondan sonra sen sağ ben selamet, hasta geriye dönüyor. Şimdi klasik bilgi neydi? Kritik saati geçen hastalara yapacak hiçbir şey yok. Düzeldiği kadar düzelir. Hani ölen ölür, kalan sağlar bizim bir atasözü var ya. Artık tıbbın bu kadar ilerlediği, teknolojinin bu kadar ilerlediği, hekim kalitesinin bu kadar arttığı bir ülkede, yani Türkiye'de, Türkiye artık, bakın bundan 30 sene önce bu ülkede tomografi cihazına kanser hastaları 16 saat çıplak girip çekim yapardı bütün vücut taraması için. Benim dayım yaptı. Ben bunu çok yakinen yaşadım. Eskiden tanı için 16 saat. Amerika'da dayımla Amerika'ya gittik. Sadece ceketini çıkardı, 15 dakikada çıktı. O yeni teknoloji o zamanlar bize vermiyorlardı. Şimdi Türkiye'de her şey var kardeşim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bugün kasabalarda bile tomografi cihazı var. Kasabalarda bile MR cihazı var. Kasabalarda bile neredeyse anjiyo cihazı var. O yüzden ben üzülüyorum. Bakın, hekimlik zor bir meslek. Empati çok önemli. Empati yapan hekim kısa vadede çok ödün verir, uzun vadede çok kazanır. Düsturu insana yatırım olmalı. Hekim arkadaşlarım benim yaşıma geldiklerinde ne dediğimi anlayacaklar. O zaman hastaların gözünde bir kahraman olacak.
Sebep? Ya arkadaş, sen kendi baban olsa, kendi annen olsa nasıl çabalıyorsan bu insanlar için de. Bakın ben üzülüyorum. İstanbul'un göbeğinde inme geçirmiş insanlar kaderine terk ediliyor. Halbuki inme merkezleri var. Devlet imkanlar sağladı. Devlet diyor ki kardeşim inme merkezleri kurduk. İnme merkezleri gerek devlette, gerek üniversitede, gerek özelde. Biz bunları hemen getirin, anca uygunsa, her hasta olmayabilir. Mesela ciddi kanama vardır. O kanama yerini tespit için yaparsın. Ama pıhtı atan hastalar, pıhtı yumuşakken, cıvıkken geliyorlar. Bunları belki hiç anjiyo bile gerek kalmadan pıhtı erişi verip o pıhtıyı eritiyorsun. Ya da pıhtı biraz katılaşmış. Onu özel stentler var. Özel stentlerle çekip geri alıyorsun. Bakın bu işi neredeyse Türkiye'de her ilde hemen hemen inme merkezi oluşturuldu. Bu çok önemli. Ama nedense biraz süre geçtikten sonra bu insanlar kaderine terk ediliyor. Edilmemeli. Bakın biz bunu Azerbaycan'da gittik konferansta, Azerbaycan'da Türk kardeşlerimize, meslektaşlarımıza konferanslarda anlattık. Türkiye'de bunun konuşmasını dahi bize vermediler. Sebep? Ben iddia ediyorum ve yemin ediyorum. Bu ülkede her branşta olduğu gibi maalesef doktorlukta da kişisel kıskançlıklar çok fazla. Bakın hasta her şeyden önemlidir arkadaşlar. Tabii ki. Hasta çünkü sosyal devlet evle bakım hizmeti veriyor. Doğru mu? Veriyor. Belediye geliyor. Hasta bakım hizmeti. Altını değiştiriyor. Yemek borusuna hortumu değiştiriyor. Sondasını değiştiriyor. İlacını yapıyor. Kanını alıyor. Bunun parasını devlete fatura edip parasını geri alıyorlar. Bak devlet bunu ödüyor. Peki kardeşim bu insanlar buraya gelmeden önlenebilir mi? Evet önlenebilir. Benim hep söylediğim bir şey var. 45 yaşından sonra hele ailede şah damarına bağlı felç, yüksek tansiyon, şeker hastalığı olan insanlar yılda bir kez dahi olsa şah damarı ultrasonu check-up programlarına koydursunlar. Rica etsinler ya. Ben bunu söyledikten sonra gerek sosyal medyada gerek bana mail atan ve bana teşekkür eden bir sürü insanla tanıştım. Sebep? Hocam siz dediniz gittim merak ettim. Hakikaten %70 plak çıktı. Bak felci önledik. Müdahale edildi ve bu adam felç olmadan bu işi bertaraf etti. Diyelim Ya da hocam benim babamın şah damarında plak çıktı. Şu plak. Doktor bizi gönderdi. Bir şey yok dedi. Yok doğru. Ama plak olması önemli mi? Çok önemli Yasemin. Niye? Plak olan insana bu plağı nasıl durduracağız? Bak sen şu anda Covid var, Movid var, salgın var, influenza var, şu var, bu var. Grip oldu. Evet. Burası çat diye çatlar. Üstüne pıhtı oturur. Al sana geçmiş olsun. Bittin. Felç oldun. Ama sadece plağı vardı hocam. Medikal dediler. İlaçla takip dediler. Tamam doğru. Sen bunu sağlamlaştırmak için kopmasını, çatlamasını engellemek için kolesterolcü vermek zorundasın. Başka? Kan sulandırıcı vermek zorundasın. En azından bir aspirin. Hocam doğru mu anlıyorum? Plak hareket etmeyen pıhtı mı demek? Plak normalde şöyle düşün. Bu damarın içi. Evet. Şurada bir yüksek tansiyonu var hastanın. Birden bir 18 oldu. Ufak bir çatlama oldu. Tamam. Ya da grip geçirdin, çatlama oldu. Damarda. Damarda. Önce kolesterol ve trombos, önce trombos hücreleri, kolesterol yapı taşımız burayı tamire geliyor. Ve orayı tamir ediyor. Sonra bu tamir kontrolden çıkıyor, üst üste biniyor. Üste biniyor, üste biniyor, üste biniyor, plaklar oluşuyor. Bu gördüğün aslında kolesterol, lipid neyse işte onlardan biriken çıkıntı. Peki sonra ne oluyor? Sonra yine bir gün çatlıyor burası. Bu sefer elini hiç kestin mi? Tabii. Üstüne basınca 2 dakika sonra en fazla duruyor. Evet. Nasıl duruyor? Pıhtılaşma mekanizması devreye giriyor. Trombositler geliyor orayı tıkıyor. Evet. Vücut diyor ki, pıhtılaşma mekanizması diyor ki hey arkadaşlar bu adam kanıyor koşun. Aslında savunma mekanizması Tabii. bu. Anladım. Üstüne pıhtı oturuyor. Ya hocam babamın kalbinde plak vardı. Kalp krizi geçirdi anlayamadık. Babamın şah damarında plak vardı. İnme geçirdi anlayamadık. Sebebi bu. Bak bu çok bilinmiyor. Evet. İnsanları çünkü anlayacağı dille anlatmıyoruz. Biz hepimiz büyük ulemayız ya, büyük akademisyeniz ya. Latince laflara boğuyoruz insanları. İnsanlar hastalığının farkında değil. Plak diyorlar anlamıyoruz. Yani ne Kimisi diyor ki kolesterolcü
Almayın kardeşim, kolesterol çok doğru, kolesterol çok önemli. Bak ne dedim, yapı taşı. Kolesterol beynimizde var, affedersin spermimizde var. Her yerde kolesterol, hormonların içinde kolesterol çok önemli. Evet. Ama kolesterol yoldan çıktın bak neler yapıyor. Dolayısıyla sen şah damarında plak olan hastaya kolesterol vermezsen bu plağı durduramazsın. Nokta. Peki hocam kolesterol sadece kan değerim yüksek diye mi verdiniz? Kan değerim çok da düşük aslında. Bu insanlara şunu anlatamıyorum. Kolesterolünüzün yüksek olması sizin damarınızı tıkıyor diye demek değil. Yanlış anlıyorsun. Plağınız varsa kolesterolünüzü mutlaka bu plağı durdurmanın başka çaresi şu anda yok. İleride belki olacak. Var aslında. Nanoteknoloji geliştirilmiş. Çok küçük mikro nano bir alet. Buraya aynı tünel açan alet gibi hırt yok ediyor. Ama bu teknoloji daha deneysel. Bakalım ne zaman gelecek. Bir de mesela halk arasında şey var ya hani iyi kolesterolüm yüksek. İyi kolesterolün yüksek olması zararlı değil mi? Şimdi iyi kolesterol yüksek olması iyi bir şey. Çok kötü bir şey değil. Çünkü iyi kolesterol damar yatağında biriken kolesterolü alıp uzaklaştıran Öyle kolesterol. mi? Ha, Tabii. tamam. Kötü kolesterol buraya kolesterolü getirip biriktiren kolesterol. Anladım. Sana esas şu soruyu sorayım. Normalde senin hayvansal gıdalarla aldığın kolesterol mü tehlikeli? Şekerle ya da şekerli ürünlerle aldığın karaciğerde yapılan kolesterol mü tehlikeli? Tahminim ikincisi. Tahminim. Tahminin doğru. Şimdi ben hep anlatıyorum, bir daha anlatayım. Yine halkımız anlasın. LDL dediğimiz kötü kolesterol dedikleri şey aslında iki tür. Bir büyük molekül, bir küçük molekül. Büyük molekül normal hayvansal gıdalarla aldığımız et. Etteki kötü kolesterol damarı tıkayan kolesterol değil. Bir kere onu unutun. Bu da yanlış biliniyor. Yanlış biliniyor. Evet. O başka bir şey. Onu biraz sonra anlatırım. Küçük kompleksi LDL dediğimiz bu kötü kolesterol karaciğerde yapılıyor. Karbonhidratlar, yani senin yediğin şekerler, tatlılar, beyaz unlar, şunlar, bunlar karbonhidratlar karaciğer fokur fokur kötü kolesterol yapıyor. İşte o damarı tıkıyor aslında. Trigliserit dediğimiz şey damarı tıkıyor. LDL damarı tıkıyor. Evet. Peki et tıkamıyor mu? Et şöyle tıkıyor. Peki hocam ben bu eti yiyorum. Normalde senin bir bünyen var. Diyelim ki Dünya Sağlık Örgütü kalp cemiyetlerinin önerisi ortalama bir insanın 300 gram et yemesi lazım haftalık. Diyelim ki sen 2 kilo et yedin. Bir haftada 2 kilo habire yiyorsun. Canın sabah kalkıyorsun et yiyorsun. Urfa'dasın cartlak kebabı yiyorsun. Normalde senin yiyeceğin kadar eti vücut sindiriyor. Fazlası ne oluyor? Aslında fazlasını atıyorsun. Peki bu atışta bizim karaciğer diye mucize bir organımız var. Karaciğer vücudumuzun evdeki annemiz. Karaciğer hiçbir şeyi atmak istemiyor. Rahmetli annem de öyleydi. Bayat ekmekleri asla atmazdı. Böyle hafta sonu avsir derdik bizim orada. Avsir derler doğuda. İşte domates, yumurta, biraz soğan üstüne dökerdi. Menemen gibi düşün ama ekmeğin üstüne döküyorsun, onu yiyorsun. Karaciğer de öyle yapıyor. Karaciğer diyor ki ya benim evladım ne güzellik. Bak et yemiş, protein getirmiş bize. Kardeşim ben bunu niye atayım? Bak bunun içinde B12 var. Bunun içerisinde çinko var, demir var. Bunun içerisinde protein var. Ben bunu niye atayım? Karaciğer diyor ki hop diyor ben diyor biliyorsun protein enerji kaynağı değil. Yani sen şimdi protein aldığın zaman senin protein yapı taşın. Evet. Senin hücrelerinin yenilenmesi, dokularının tamiri, işte bir yerin kesiliyor oranın tamiri, hormonların yapılması için senin esansiyel amino asit dediğimiz proteine ihtiyacın var. 9 tane amino asiti dışarıdan almak zorundasın. Bunun çoğu da ette var. Etten aldın. Karaciğer diyor ki ben diyor bunu diyor bir güzel biyokimyasal reaksiyonlardan geçirip şekere çevireyim. Yapıyor. Fokur fokur çalışıyor karaciğer. Glikojen oluyor. Glikojeni alıyor, depoluyor. Diyor ki ben bunu kenarda bekleteyim. Sonra onun da bir rezervi var. Hop diyor yeter diyor. Ben diyor tamam bu kadar. Daha fazla atın diyor bağırsağa. Bağırsağa gidiyor bunlar. Bağırsakta mikrobiyat dediğimiz kötü huylu bakteriler var. Kötü dost, düşman bakteriler. Bunlar o bayram ediyor. Oh diyor ne güzel biz diyor bugün bayram var, ziyafet var. Hadi gelin arkadaşlar diyorlar. O etleri bir güzel yiyorlar.
Trimetilaminoksit denen bir madde açığa çıkıyor. Bu trimetilaminoksit denen madde dünyada bilinen en güçlü damar tıkayan madde. Oo. Başka? Kanser yapıyor. İşte dikkat et, kalın bağırsak, mide, yemek borusu kanseri olan insanların ortak paydası etobur olmaları. Çok fazla miktarda et yemiyorlar. Maalesef böyle. Evet. Şimdi başa gelelim. Hocam biz kararında yediğin sürece et yemende sakınca yok. Ama fazlası maalesef sana yol su elektrik olarak geri dönüyor. Evet. Peki şimdi mesela diyelim ki hasta evde, yani kişi evde bayıldı. Biz anlayamadık. Hatta bazen öyle panik anında insanlar nefes alıp almadığını bile anlayamıyorlar yani kişileri. Ama diyorsunuz ki eğer bir risk varsa, yani bilinen bir öykü varsa, işte damar tıkanıklığı varsa, işte ne bileyim zaten şeker varsa damar da tıkalı demek. Bunlar, kolesterol varsa keza öyle. İnme riski olabiliri her zaman bir cebimizde tutacağız. Çünkü bu benim hiç aklıma gelmezdi. Sizin yayınlarınızı izlerken bir dakika ya dedim. Çünkü 112'yi ararım. Geldiler, aldılar. Tamam, oh, içim rahat eder. Belki de soruyorlardır, bilmiyorum. Ben böyle bir deneyim yaşamadım. Belki de soruyorlardır zaten ATT uzmanları. Diyorlardır ki hani şu bu var mı? Belki direkt inme merkezine götürüyorlardır. Ama varsa bilinen bir şey, damarda bir tıkanıklık filan, inme olabilir diyoruz ve bizi normal bir acille değil de şeye mi götürüyorlar? İnme merkezine mi götürüyorlar o zaman? Yani inmeden şüphelendiyse evet inme merkezine götürüyorlar. Evet. Ama yok ya işte normal şuuru kapalı bir hasta deyip seni herhangi bir hastaneye götürürlerse zaman kaybediyorsun. Peki hocam, o acilde inme için yapılan mesela o ilk müdahaleler orada yapılamıyor mu? Şimdi normalde acilde ne yaparsın? Hastanın solunum yolunu açık olmasını sağlarsın. Nabzının düzgün olmasını sağlarsın. Tansiyonun normal olmasını sağlarsın. Damar yolu açarsın. İşte serumunu verirsin. Şuur testi yaparsın. Nörolojik muayenesini yaparsın. Kardiyak muayenesini yaparsın. Beyinde şüpheleniyorsa hemen tomografi, MR, hızlı bir şekilde bunlar. Ama genelde maalesef dünyanın en hızlı acilinde bile bunlar saatler içerisinde çözülemiyor. Öyle çok kolay değil. Hastanenin yoğunluğunu düşün, ilave doktorun gelmesi. Eğer o doktor kazara uzmanı beklerse uzman ameliyattadır ya da başka bir müdahalededir. Geçke boşu boşuna heder. O yüzden 112 ile gelen arkadaş evet ya bu hasta inme geçiriyor büyük olasılıkla derse ve senin inme merkezi olan bir merkeze yetiştirirse bir kere otomatikman 2 saat kazandın. 2 saat otomatikman kazandın. Evet. Bir de burada önemli olan şey, mesela ben üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ben bu yayınlarda, televizyonlarda ve hastalarıma hep anlatıyorum. Mesela bana gelen hasta, diyorum ki ben mesela her gelen hastaya şah damarı ultrasonu mutlaka yaparım. Ve şu soruyu sorarım. Yüksek tansiyon da varsa, kardeşim geçici görme kaybı oldu mu? Nasıl yani hocam? Birden böyle siyah bir perde geldi, 10 saniye sonra düzeldi. Birden karşındaki insanı çift gördün. Birden dilin dolandı, ne diyeceğini bilemedin, konuşamadın, dilin şişti. Birden kolun düştü, ya ne oldu üstüne mi yattım? Güçsüzlük. Ayağa kalktın, başın döndü, küt düştün. Hanım tansiyonum düştü, tuz ayran getir mi dedin? Yoksa ya bende bir tuhaflık var arkadaşlar, bir baksınlar bana, ben normalde. Bakın geçici iskemik atak dediğimiz bu durumları önemsemiyoruz. Sebep geçer ya. Yani bu ülkede gerek kalp krizi geçirenler, gerek inme geçirenlerin %70'i bana bir şey olmaz geçer deyip bekleyen insanlar. Bak bir kere o konuda uyarayım. Bana bir şey olmaz demeyin. Hep söylediğim bir laf var. Sen eğer doğru zamanda doğru tedavi olmazsan tavana bakarsın. Bak bu çok önemli. Bir de acı ama üzücü bir şey söyleyeyim. Hekimlik zor bir sanat. Hekimlik empati yapmayan adamın yapmayacağı bir iş. Hekimliği sadece geçim kaynağı olarak yapılıyorsa yapılmamalı. Tabii. Hekimlikte sadece tuz sınavı ya da sadece bir sınavdan, sözlü sınavdan ibaret olmamalı. Çünkü hekimlik temelinde güçlü, psikolojik desteği olan ya da gücü olan insanların yapacağı bir iş.
Çünkü hekimlik zor bir iş. Bir insanın hayatının üstlenmek, onun yani senin vereceğin bir kararla ya hasta bazen öyle anlar oluyor ki hele bir cerrah için yanlış bir damara mesela diyelim ki patlattın, o anda düşünüyorsun hızlı bir kararla ya öldürüyorsun hastayı, yani senin yüzünden ölüyor hasta ya da senin yüzünden kurtuluyor. Bak bu çok önemli. Ben üzücü bir olay anlatayım. Daha yeni, dün yaşadım. Bir tane arkadaşım daha önce babasını şah damarından ameliyat ettiğim bir hasta. Bir ay önce annesi felç oluyor. Apar topar inme merkezine götürüyor. İnme merkezi anjiyo yapıyor. Başarılı olamıyor. Daha doğrusu hiçbir şey yapmıyorlar. Diyorlar ki tam tıkalı damar, yapacak bir şey yok. Bırakıyorlar. Üzücü olay şu. En-nabzı sağ olsun Sağlık Bakanlığı ne güzel en-nabızlar yaptı. Artık hastaların bütün her şeyini görebiliyoruz. Bir girdim özgeçmişine bir baktım. Bu kadının geçen seneden beri şah damarında plak olduğu biliniyor. %70, %80 darlık var. Ve bu hastaya ilaçla takip gerek yok demişler. Ve gafil o arkadaş. Kendi annen olsa bunu yapar mıydın? Peki o insanın annesinin yatalak olması, bakım hastası olması Allah'ın bir takdiri mi? Senin bir atlaman mı? Hani dedik tevekkül? Tevekkül neydi? Tedbirini al. Sen yapma. Riskli mi gördün? Hastada risk mi var? Yaşından dolayı, kalbinden dolayı, böbreğinden dolayı. Ya ben risk görüyorum ama buna müdahale etmek lazım kardeşim. Git bir yerde bu işi çok yapan büyük merkezler var, gelişmiş merkezler var, tecrübeli hocalar var. Niye demedin? Evet. Niye umursamadın o hastayı? Sosyal devlet evde bakacak. Ya benim annem yatalak olduktan sonra baksan ne olur? Tabii ki çok zor yani. Çok zor. Ve bu beni üzüyor. Hocam. Yani gerçekten çaresi olan şeyler, bakın Çinli bir atasözünü söyleyeceğim. Çin tıp alemi milattan önce belki binlerce yıl önce bir kitap yazmış. Biliyorsun tutanaklarını en iyi saklayan, arşivlerini saklayan Çinliler. Ön sözde şunu yazıyor adam. Diyor ki kötü doktor mevcut hastalığı tedavi eder. Biz kötü doktoruz. Damar daraldı, stent taktık. Damar daraldı, bypass yaptık. Şah damarı daraldı, açtık. Tabii ki orada hayat kurtarıyoruz ama bu iyi doktorluk değil. Yok hocam. Ortalama doktor hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavi edendir. İyi doktor kime demiş biliyor musun? Çıkmadan. Çıkmadan tedavi eden. Ben artık 55 yaşındayım. 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Evet, çok insanın hayatına dokundum. %90'ında başarılı oldum. %10'unda bir şey yapamadık. Ama şunu biliyorum ki bundan sonraki misyonumuz ve görevimiz insanları uyarmak. Koruyucu hekim. Koruyucu hekimlik. Evet. Çok önemli. Tabii. Bak şah damarı ultrasonu Türkiye'de gündeme ben getirdim. Evet. Ya yaptırın bunu ya. Check-up'ı gidin doktorunuza yalvarın ya. Yaptır kardeşim. Ultrasonu maliyeti yok. Radyasyonu yok. Yani her yerde var. Ultrason ufacık bir doktor muayenehanesinde bile var. Evet. Peki diyelim ki gittik yaptırdık. Şimdi bu yayını izledikten sonra ben de yaptıracağım. Yani gittik yaptırdık. Diyelim ki %50-60 Allah korusun da yani darlık var dendi. Şimdi orada da Amerika'da yaşam beklen süresi 93. Avrupa'da 87, 88, 90 olan ülkeler var. Özellikle işte gelişmiş ülkeler. Türkiye'de şu anda kadınlarda 80, erkeklerde 76 idi, 74'e düştü. Türkiye'de ortalama biraz düşük. Bu ne? Ömür yaşım. Ya ömür Ortalama yaşam süresi. yaşam süremiz. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 43. Şu anda 74. Bunu niye dedim? Çünkü eskiden hocam hastanın şikayeti var ki %80 şikayet olur. Görme kaybı, şuur kaybı, kendinden geçme. Ama bunlar geçici olur. Bunlar da %60 darlıkta mutlaka müdahale edin diyor artık literatür. Şikayeti olmayanlar da %70'i bekleyin diyordu. Amerika'nın kalp cemiyeti bunu %10 geriye çekti. Niye? Kardeşim benim vatandaşım 93 yaşına kadar yaşamalı. Ortalama. Ve kalan ömrünü yatalak geçirmemesi için %60, %50 bile olsa müdahale edin. Ama bunu %1-2 riskle yapın. Müdahale etmek Ya açık ameliyatla o plağı çıkarıp alıyorsun. açık ameliyatla. Açık ameliyat. Ya da oraya stent takıyorsun kapalı ameliyatla.
Yine böyle kasıktan mı Kasıktan. geliyor? Anladım. Peki hocam mesela tansiyon o zaman. Bu da bir sinyal mi? Yani tansiyonun sık sık düşmesi ya da sık sık çıkması veya oynak tansiyon. Şimdi tansiyon o kadar enteresan bir şey ki %80 esansiyel, sebebi belli değil. Bu sebebi belli olmayanın içerisinde ama bazı şeyleri biliyoruz. Stres, kişilik yapısı, evhamlı bir kişilik. 3, yaşam beklentisi, yaşam tarzı. Hocam çok hareketsiz, hiç yürümez, her yere oturur, her yere arabayla gider. Obezite, kötü beslenme, kötü alışkanlıklar. İşte sigaradan tut, alkolden tut, elektronik sigara, işte enerji içecekleri, bol kafein tüketme gibi bunu daha da çoğaltabiliriz. Sen bunları yaparsan yüksek tansiyondan kurtulamazsın. Bir kere onu söyleyeyim. Aynı zamanda genetik. Hocam benim annemde de tansiyon var. Mesela %80'i dedik ya bunlar bu. %20'si de cerrahi sorunu olan insanlarda tansiyon görülür. Nedir o? Böbrek üstü bezinde tümör olabilir, böbrek damarında daralma olabilir, böbreğinde taş olabilir. Yetmezlik olur. Hipofiz bezinde tümör olabilir. İşte bazı hormonal rahatsızlıklar, genetik rahatsızlıklar olabilir. Genetik bazı kalp hastalıkları olabilir gibi. Bunların sebebi iyi kötü var. Çaresi var. Bunları ameliyat edersin düzelir. Ama esansiyel dediğimiz sebebi belli olmayanlarda kendini düzeltmezsen, stresten uzak durmazsan, kişilik hep takıntılı bir kişiliğin varsa, uykusuz kalırsan, işte mavi ışığa çok maruz kalırsan, bunlar da hep tansiyonu yükselten sebepler. Evet. Bunları düzeltmezsen tansiyondan kurtulamazsın. Evet. Yani tansiyon hani günlük yaşamda ben çok duyuyorum. 50 yaş üstü herkes bunu konuşuyor. Senin tansiyonun kaç? Senin şekerin kaç? Amerika'da 3 kişiden birisi tansiyon hastası. Evet. Pandemi gibi. O kadar fazla ki ama Amerika'daki en büyük problem Amerika'da hazır gıda ve gizli tuz tehlikesi. Amerika yani bakma sen bize o televizyonda gördüğümüz koşan, zıplayan adamlar, işte Akdeniz mutfağıyla besleyen tipler onlar televizyonda yalandan örnek. Halbuki gerçek Amerikalı aynı Trump gibi. Kola içer, hamburger yer, hazır gıda. Sen Amerika'da porsiyonları gördün mü? Bir kişi 5 kişinin yemeğini yer. Evet. Orada obezite çok masum gösterilir. Hatta belki şimdi değinirsen zayıflama iğneleri televizyonda da reklam yapılır. Çünkü obezite hortladı Amerika'da. O kadar çok obez var ki Amerika'da morbid obez çoğaldı. Evet, evet. Yani zayıflama iğnelerine de tabii ki geliriz ama tabii daha öncesinde artık böyle hani bizim izleyici kitlemiz de tansiyon konuşan, şeker konuşan, kolesterol konuşan bir kitle. Dolayısıyla hani ne zaman korkalım, ne zaman korkmayalım kısmı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü bir de son dönemde bu haberlerde görüyorum patır patır kalp krizleri. Genç, çok genç yaşta. Hiç beklenmedik yaşlarda biz böyle kalp krizinden ölümler, sebepsiz ölümler mesela duymaya başladık. Onu şöyle anlatayım. Özellikle çok gençlerde, işte 30 yaşından daha genç olanlarda ölümlerin büyük bölümü kalp krizi değil. Öyle mi? Tabii. Nedir hocam? Aritmi. Kalbin elektrik, biliyorsun vücudumuzda beynimizin hakim olamadığı organlardan bir tanesi kalp. Kalp kendi kendine kasılır, gevşer. Kendi elektrik santrali var. Kendi kendini uyarır. Evet. Şimdi söylenmeyen bazı gerçekleri söylemek lazım. Mesela Covid. Covid Amerika'da geçirenlere MR taraması yapılmış. %15'inde kalp kasında iltihap tespit edilmiş. Kimisi ufak, kimisi büyük, kimisi küçük. Peki bu kalp kasının içerisinden sadece şu kırmızı damar, şu mavi damar, bu kırmızı damar koroner oksijen taşıyan atar damar. Bunlar toplar damar, kirli kanı taşıyor. Bir de bunların aralarında beyaz sinirler geçiyor. Elektrik sistemi. Kalp kasında iltihap olduğu zaman bu elektrik sisteminde şaseler oluyor. Ve aritmiler olmaya başladı. Ve mesela ben sana şöyle söyleyeyim, özellikle buradan insanların gözüne içeri bakarak söyleyeyim. 30 yaşından önce ailenizde ani ölüm varsa, sebepsiz ölüm varsa mutlaka kalp muayenesi olun. Bu insanların yarısı kalp kası, kardiyomiyopati dediğimiz hastalık var. Kalp kas hastalığı var. Kalp kası hastalığı olan insanlar şalter birden kapanır, kalbi durur, yığılır kalır ölür. Kalp pilini onlara mı takıyorlar?
Yani ya onlara değil ama özellikle kalp kası olan hastalarda zaten kalpte aritmi çok olduğu için elektroşok cihazı bağlarlar pil gibi. Ha, bir de yakıyorlar galiba. Ablasyon dediğimiz hadise ablasyon, evet. yapılıyor. Yani şu anda aritmi polikliniklere azımsanmayacak kadar, yani sen şimdi kalp krizi diyorsun, evet kalp krizi de Evet. arttı gibi görünüyor ama ölenlerin hepsine kalp krizi denmeye başlandı. Deniyor. Ha. Bunun en az yarısı ritim sorunundan ölen insanlar. Birden ölüyor. Birden gidiyor adam. Pat diye düşüyor. Her kalp krizi öyle olmaz. Peki niye 30 yaş altına indi? Genetik mi? Şimdi ya bu genetik, bu kalp kas hastalığı, ritim sorunu genetik olabilir. Covid ritim sorunu yapmıştır, olabilir. Kısmen aşılar olabilir. Ama en çok maalesef 100 yılımızın hastalığı hareketsizlik, obezite, kötü alışkanlıklar. Bak ben bundan bir yıl önce yine böyle bir programda demiştim ki işte ya cinsel gücü arttıran ilaçlar kalp krizi sebebi. İşte elektronik sigara, işte bu zayıflama iğneleri ve uyuşturucu. Türkiye'de hiç kimse bu kadar fazla uyuşturucu olduğunu tahmin etmiyorken biz sahada görüyorduk bunları. Bize gelen hastalardan anlıyorduk. Ay, evet. Yani Türkiye'de şimdi ünlüler, ya ben üzülüyorum gerçekten. Bu kadar mı başboş bırakılır bir ülke? Yani bu uyuşturucuyu bize musallat eden insan, bu çocukların büyük bir bölümü uyuşturucudan öldü. Maalesef. Bak dost acı söyler. Şimdi biz televizyonda her gün bir ünlü alınıyor. Dün de birileri alındı. Evet. Hayretle diyoruz, o da yapar mı? Bu da yapar mı? Evet. Maalesef herkes yapmış. Evet. Herkes elleri havada yakalanmış. Evet, Hiç çok kusura ilginç bakmasınlar gerçekten yani. hocam. Bir bu konu, bir de silah konusu beni çok şaşırtıyor. Evet, maalesef. Yani ben diyorum ki yani bu kadar silah. Sebebi şu. Dizi filmler. Yıllarca bu ülkede Kurtlar Vadisi, Eşkıya Hükümdar Olmaz, bilmem Miroğlu, yani hep kabadayılık ya da silah özendirildi çocuklar. Evet. Şu anda küçücük çocuk bile kafana sıkarım diyor. Ay, Ne Allah kadar korusun. acayip bir şey değil mi? Evet. İnsan üzülüyor. Çok. Bak biz psikolojik olayları da kalp sağlığına bağlayabiliriz. Özellikle ani stres, ani öfke, yani inanılmaz derecede kalbi kötü etkileyen şeyler bunlar. Öldürür mü? Öldürür. Üzüntü, stres. Kesinlikle. Bir anlık Kırık böyle. kalp sendromu denen bir şey var, duymuşsundur. Tabii. Kırık kalp sendromunda ani bir üzüntü. Yakınını kaybettin. Çok birinci derece yakınını kaybettin. Anneni kaybettin, babanı kaybettin. Acayip derecede kalp kası kasılmaz ve çabuk birden sanki kriz geçiriyormuş gibi hissedersin. Evet. Gidersin doktora. Hı. Doktor kan tahlile bakar. Enzimlerin yükseldi. Hı. EKG'n bozuldu. Evet. Hemen acil anjiyo alalım. Evet. Anjiyo yapılır. Damarların tertemiz ama kalp kasın kasılmıyordur. Sebebi üzüntüyle birlikte katekolamin deşarjı olur ve kalp kasını baskılar. Tansiyonu yükselir, çarpıntın artar ve bu insanlar, tecrübeli bir hekim bunun üzüntüye bağlı kırık kalp sendromu olduğunu anlar. Ama tecrübesiz bir hekim, sadece laboratuvara bakan, sadece önüne bakan hekim hastaya atlar. Evet. Hastaya bakan hekim hastayı anlar. Yani stres boynumuzun kasını kastığı gibi kalp kasını da kasabilir diyorsun. Kasar, tansiyonun yükselir. Bir kere otomatikman tansiyonu oynatır seni. O büyük bir sıkıntı. Evet. Peki hocam mesela hani insanlar, dediniz ya mesela hani şah damarı ultrasonu. Şimdi yarısı belki gidebilecektir, yarısı gitmeyecektir, yarısı korkacaktır falan. Evde kendi kendine mesela insan nasıl anlayabilir bu sorunun olup olmadığını? Kendi yani şah kendine damarından anlayamaz tabii ki. şüphelenmek hiç aklımıza gelmezdi. Sizin sayenizde. Şimdi şöyle, bir şeyimiz daha oldu, bir anksiyetemiz daha. Eğer tansiyonun dengesiz değilse, yüksek değilse çok korkma. Korkacak bir şey yok. Ama yok hocam benim tansiyonum arada 20'leri buluyor. İşte sen tehlikeli bir hastasın. Mutlaka görün. Mutlaka bir ultrason yaptır. Şartlarını zorla git yaptır. Yani bunun şakası yok. Tansiyon yüksekse. Yüksekse mutlaka git. Senin tek yapacağın hocam benim tansiyonum bazen 22-23 alet okuyamıyor. Aman sen tehlikeliyse mutlaka kalp doktoruna görün. Mutlaka. Kaç kere böyle olduysa mesela hocam? Bir kere bile olsa yeterli. Öyle mi? Bir kere bile 20. Ya insanın başına bu olay bir kere gelir, o gün gelir. Evet. Bitti. Ay Allah korusun hocam. Ben şimdi yayından önce hayatımda ilk kez bu arada. Bakın ilk kez. Demin 14
4'tü. Yani hayatımda ilk kez böyle bir şey oldu. O yüzden sıcak kulağıyla dinliyorum. Hep 9-6'dır. Bugün hayatımda ilk kez 14 oldu tansiyon. Bu değil ama, değil mi? Şimdi tansiyon yaşıyla birlikte, normalde tansiyon eskiden 13-9 üzeri tansiyon kabul edilirdi. Evet. Şimdi onu 12-8'e düşürdüler. Düşürdüler. Ama orada şöyle bir şeyi atladılar. 12-8 kişiye göre, cinsiyete göre, millete göre, işte senin siyahi olman, beyaz olman, Evet. işte uzak doğulu olman ya da kadın olman, erkek olman, menopozda olman ya da ne bileyim yaşlı olman, yaşlılarda damar elastikiyeti bozulduğu için otomatikman tansiyonun biraz yükseliyor. Mesela yaşlı bir insanın 14-15 tansiyon normal. 50 yaşından sonra gelen bir hasta, hocam benim tansiyonum 14-15, yani normal. Ama şu varsa işte onu araştırmak lazım. Hocam benim tansiyonum 17, karşınızda oturuyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Bu neye delalet? Mesela 17 tansiyonla sen karşımda oturabilir misin? Oturamam gibi görünüyor. Demin Normal orada... tansiyon eğer 10-11 ise Yani. senin tepki görmen, Tabii. vücut tepki verir. Tabii. Çünkü bu sende kronik bir tansiyon olduğunu gösterir. Beyin, böbrek ve kalbin buna tepki vermiyor, vücut tepki vermiyor. Bu senin 17 tansiyonu tolere etmen değil sorun. Sorun şu. Sen hep 17 tansiyonla yaşarsın ve şikayetin yoksa bir gün kör olabilirsin. Uzun vadede böbrek yetmezliği gelişebilir. Erkeksen iktidarsız olacaksın. Ama yok hocam 17 tansiyonla gidiyordum, bir gün karşıdan biri geldi omuz attı bana. Bağırdım çağırdım kavga ettim. Senin tansiyonun 22 olur. Yıldır kalırsın. Evet. 3 tane önemli komplikasyon. Felç olursun, aort damarın yırtılır, kalp krizi geçirirsin. Peki bu bahsettiğiniz şah damarı operasyonu diyeyim yani. Herkese yapılabiliyor mu? Bazı hastalıklar kapsam dışı olabilir mi? Şimdi şah damarı ameliyatında bir lokal anestezi, bir büstürü, bir tane dikiş aleti, dağ başında bile şah damarını açarız. Öyle mi? Bak dağ başında bile, şimdi diyelim ki Allah korusun. Nerede bu hocam şah damarı? Şurası. Tek bir tarafta mı var? İki taraf. Bu tarafla bu taraf. Biz şah damarını, yani şah damarı burada var, bir de kalpte mi var? Şimdi bakın, aortun tamamına şah damarı deniyor aslında ama aslında şah damarı dediğimiz şey beyne giden ana damar. Çünkü sonuçta senin vücudunun en önemli organı hangisi? Beyin. Evet. Şah damarı burası aslında. Bu sonuçta aortun dalı. Aslında onun devamı. Aortun devamı değişmiyor. şah damarı. Tabii. Anladım. Dolayısıyla sen dağ başında bile lokal anesteziyle konuşa konuşa yapabildiğin bir ameliyatı 100 yaşında bir adama da yapabilirsin. Böbrek yetmezliği olan bir adama da yapabilirsin. İleri derecede kalp yetmezliği olan bir adama da yapabiliyorsun. Sadece endikasyon doğru koymak şartıyla. Yani işte %40 darlık yapan plağı ameliyat etmiyorsun. Ama ileri boyutta plak ve semptomatikse, plak pürtüklüyse, %60 ve üzerinde darlık varsa biz onu evet açık ameliyatla temizliyoruz. Bak burada belki genç meslektaşlarımıza da şimdi niye lokal anesteziyle yapıyoruz? Sadece riskli hastalardan. Biz herkesi lokal yapıyoruz. Beyni besleyen 4 tane damar var. 2 şah damarı, 2 de kol damarından enseden beyinciye giden damar. Bunlar beyinde bir kavşakla birleşir. Bu kavşağın adı Willis poligonu. Sen şah damarını temizlerken belli bir süre kansız bırakıyorsun. Öbür taraftan doluyor. Poligon var ya. O arada sen gül oynaya ameliyatını yarıp, damarı yarıp, içini güzelce temizleyip şu plağı çıkartıyorsun. Ancak diyelim ki bu Willis poligonu doğuştan yok ya da gelişmemiş, damar ince ya da burada da darlık var. Ve ben ameliyatlarda şöyle yapıyoruz. Burayı açtık, damarı temizledik, yarmadan önce mandal koyuyoruz. 30 saniye bekliyoruz. Konuşturuyoruz. Nasılsın, ne var ne yok, kaç çocuk var, günlerden ne? Baktık bozulma yok, gözlerde kayma yok. Şurada damarı yarıp hızlıca 10 dakika sürüyor zaten. Bizim lokal anesteziyle şah damarı tumum ve endarterektomi yaptığımız hastalarda başlamamız, bitirmemiz 20 dakika. O kadar hızlı yapıyoruz ki artık. Çünkü binlerce yaptık. Çok tecrübe kazandık. Baktık testi geçmedi. Şuur gitti yaptı. Hiç risk etmiyoruz. Yapmıyorsunuz. Hayır. Eskiden oraya boru takıp özel bir boruyla beyne kan gönderip sonra ameliyatımıza devam ediyorduk. Artık hiç gerek yok. Biz bu tür ameliyatları
Anjiyo laboratuvarında yapıyoruz. Biliyorsun anjiyo laboratuvarında anjiyo için hasta yatırılır. Evet. Biz açık ameliyatlarımızı orada yapıyoruz. Normal lokal anestezide burayı uyuşturdum açtım ya. Evet. Anjiyo laboratuvarında yapıyorum. Baktık tolere etmedi, şuuru bozuldu. Açıyorum, kasıktan ya da boynun altından girip buraya stent Evet. yapıyorum. Mesela bir tane başıma gelen bir olayı anlatayım. Mesleki tecrübem çok. Bir tane hastayı ameliyat ettik. Çok da güzel oldu. Tolere etti. Damar için temizledik. Damarı diktik. Çıkacağız. Çıkmadan önce nasıl olsa anjiyo laboratuvarındayız. Oradan bir iğneyle bir anjiyo yapalım dedik. Ne yaptık? Beyin nasıl? Diktiğimiz yerde daralma var mı falan. Evet. Her şey mükemmel. Mandal koyduğumuz yani bizim uzanamayacağımız yer yırtılmış. İçten yırtılmış. Damarın içi yırtılmış. Yukarı doğru fermuar gibi gitmiş. O gün o anjiyoyu yapıp hastayı fark etmeseydik o Gönderseniz. hastayı gece kaybedecek. Ve de sonrası olmuş olacaktı Allah korusun. Ya önemli değil. Bu ameliyatlardan sonra olabilir. %2 nörolojik komplikasyon olabilir ama o anjiyo hastanın hayatını kurtardı. Evet. Halbuki açık ameliyatlardan hemen sonra anjiyo yapmıyoruz rutinde. Biz yapıyoruz ama. Çünkü biz hibrit ameliyatlar yapa yapa çok tecrübe kazandık. Özellikle gelişebilecek herhangi bir komplikasyonu asla atlamıyoruz. Kaç yıllık hocam ekipsiniz? 30 yıl. 30 yıl oldu. Şimdi ben tabii şunu da merak ediyorum. Hani çok böyle hasta, kritik hasta, kim bilir kimler neler geldi size. Şimdi diyorsunuz ya tevekkül. Oradan sebep de sormak istiyorum. Böyle bir kitap yazıyor olsanız yani hani Yazdım. Öyle mi? Var mı şu an? Var. Hemen alalım. Yani genelde anılarım yazdım ama mesleki anılarım da var. Böyle kurtardığım garip hastalar da var. İmkansız hastalar var. Evet. Yani orada hani merak ediyorum. Sizin de böyle biz kendimizi kötü hissettiğimizde Allah'ım yardım et filan deriz. Hemen böyle bir duaya sarılırız vesaire. Yani bu kadar başarılı operasyonlara giren çıkan bir hekim, doktor ne yaşar? Yani orada Allah'la teması, Allah'la, Yaradan'la sohbeti, iletişimi nasıldır? Şimdi ben vakıf kuraba döneminde bir hastayı anlatayım size. Hasta 72 yaşında. Zor bir hasta. Aort anevrizması patlamış. İşte bu hastayı ameliyata aldık. Zor bir ameliyattı. Başarıyla çıkardık hastayı. Ama tansiyon o kadar düşük ki neredeyse kalbi duracak. Yoğun bakımda. Tabii çok üzüldüm. 6 saatimi verdim o hastaya ve uğraştım. Çok zor, kanamayı zor durdurdum. Yani orada hakikaten stres oluyorsun. O anda hiçbir şey, ne su geliyor aklıma, ne tuvalet geliyor. Düşün, gün boyu ameliyat yapmışsın, üstüne 6 saatlik acil bir ameliyata girmişsin. Hiç nefes almadan, hiçbir şey aklımda yok. O hastayı ameliyat etmişim, yoğun bakıma bıraktım, odama gittim. Bir belim o kadar ağrıyordu ki çıktığımda anladım. Çünkü o ana kadar hiçbir şey hissetmedim. Yüksek adrenalinle ameliyat yaptık. Neyse yukarıda iş soğuyunca her tarafımın ağrıdığını hissettim. Biraz uzanayım dedim. Telefon çaldı. Hocam yoğun bakımdaki hasta iyi değil dediler. Hemen koştum yoğun bakıma. Kalp masajı yapıyorlardı. Ben de devam ettim. En son 1 saat masaj yaptık. 1 saatin sonunda üzüldüm tabii. Ulan bu kadar emek verdik. Hastaya çok da iyi gitti ameliyat. Zor ameliyatı başardık. Bir tane kızcağız var Zehra isminde. Anestezi doktoru. Kızcağız en son hocam bırakalım isterseniz dedi. Ben halen inatla yapıyorum. O zamanlar o kadar cevval, çapadan yeni gelmişim, böyle hırslı bir adamım. Ya nasıl oldu arkadaş, ne güzel oldu ameliyat, halbuki kalp krizi niye geçirdi bu adam falan derken tam böyle yoğun bakımın kapısına doğru gidip hasta yakınlarına bilgi verecekken acayip bir şey oldu. Hani Türk filmlerinde olur ya, tek kalp böyle tek tek atmaya başladı. Hemen dedim şu ilacı getirin, bu ilacı getirin, şunu yapın, bunu yapın, adamı toparladık. Neyse ertesi gün enteresan, başhekim olaydan haberdar. Ben de o zaman yeni başlamıştım o dönem. Evet. Bu arada benden önceki ekibin başarısı düşük olduğu için ameliyat kolay kolay yaptırmıyorlarmış. Ben de hastayı ameliyat ettim. Başhekim hastayı sormuş. Ne oldu, hastanın sonu akıbeti ne oldu? Ben orada 2 şeyi başarmışım. 1, Allah'ın takdiriyle hastayı kurtardım, büyük bir başarı yaptım, kendimi ispatladım. 2, meslek hayatımı garanti altına almışım. Eğer o hasta ölseymiş bize de ameliyat yasak. Ameliyat yapamaz. Mesela o hasta 12 yıl sonra çalıştığım hastanede gelip beni buldu.
papyonunu takmış, eline karanfiller. 78-82 yaşında beni ziyaret etti. Çok duygulanmıştım. Evet. Gözleri masmavi. Aynı Atatürk'e benziyor. İnanılmaz yakışıklı bir adam. Görür görmez hatırladım. O da şaşırdı. Oturduk. Düşünsene 12 yıl önce biraz daha gayret göstermesem kaybedeceğimiz bir hasta 12 yıl sonra bana teşekküre geldi. İşte bu meslek hayatında şimdi bunu nasıl anlatabilirsin? Çünkü o gün Allah'a sığınıp o ameliyatı, bakın biz meslek, özellikle cerrahlar çok sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle yoruluyoruz. Çok yoruluyoruz. Biz hep anlatıyorum. Bizim meslek hayatımızda da acılarımız çok. Mesela ben en son 2013 yılında annemi kaybettim. Başınız sağ olsun hocam. Annem bir tümör sebebiyle yatırdık. Akciğeri, işte kalbinde sıvı birikmiş. İğneyle arkadaşlar boşaltırken kalbi durdu. Masaj, yoğun bakım. Ben de o arada ameliyathanede bir annenin şah damarını ameliyat ediyordum. Lokal anesteziyle konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Tam ameliyatın ortasında telefon çaldı. Acı çaldı. Aha. Kızcağız, oradaki teknisyen açtı. Buyurun dedi, Yusuf Bey'in telefonu. Yusuf Bey'in hastasının kalbi durdu dediler. Tabii kız annem olduğunu bilmiyor. Hocam yukarıdaki hastanızın kalbi durmuş dedi. O kadar üzüldüm ki o anda bırakıp kaçmak geldi. Bırakamıyorum. Şah damarını yarmışım, temizliyorum. Elim titreye titreye ameliyatı zar zor bitirdim. Doktor arkadaşı çağırdım, sen devam et dedim. Yukarı çıkmaya ayaklarımın dermanı yok. Bekledim. Annem masajla entübe edilmiş şekilde yoğun bakıma alındı. Tabii yani sonuçta cerrahlar da etten kemikten. Onların da anneleri var, çocukları var, işte sevdikleri var. Boş bir odaya gidip hışkıra hışkıra ağladım. Çok enteresan. Çıktım, gözlerim tabii böyle kızarmış falan. Hasta yakını beni gördü. Anneme bir şey mi oldu hocam dedi. Kadın bana sarıldı. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Karşılıklı ağladık. Dedim ki annen çok iyi, sen canını sıkma da benim annem biraz sıkıntılı. Tabii bir hafta sonra annemi kaybettik. Buradan şunu anlatacağım. Yani bizim mesleğimiz gerçekten zor. Evet. İşte empati diyorum ya. Ben orada bir anneyi kurtarırken kendi annemi kaybettim. Doktor hatası diyelim, başka bir işlem hatası diyelim, işte işlem komplikasyonu benim de başıma gelebilirdi diyelim. Ben kimseyi de suçlamadım, suçlamıyorum da. Herkesin başına gelebilir. Ama biz hekimlerin de başına geliyor. Bunu insanlar bilsin. Evet. Yani biz sonuçta ismimiz peygamber ismi Yusuf ama ben peygamber değilim. Yani biz mucize çok ameliyatlar yaptık ama kendi yakınlarımıza o mucizeyi gösteremedik. Ya. Anamızı da babamızı da yoğun bakımda kaybettik. Evet. O yüzden ben bu konularda çok hassasım. Hasta yakını ya da hastanın psikolojisini çok iyi biliyorum. Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşmüş. Herkes gülmüş. Dönmüş. Çabuk demiş, bana eşekten düşen birini getirin, o benim halimden anlar. Ben halden anlıyorum. Yani ben yoğun bakımda hasta olduğu zaman inan hasta yakından daha çok üzülüyorum. Evet. Çok da yıpratıyor. Tabii bu empati bizi yıkıyor, yıpratıyor. Kolay değil. Tabii. Ama akşam yastığa başımı koyduğumda eğer yani mutlu bir şekilde uyuyabiliyorsan işte en büyük hazine bu. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin, yani gerçekten ben bilmiyordum hani böyle bir durum yaşadığınızı da. İnşallah sizi üzmedim. Yani, yok. Yani sen şimdi soruyu sorunca aklıma geldi, anlattım. Ben de duygulandım ama güzel oldu. Yani Tabii, hep tıp konuşmayalım, yaşadığımız anıları da konuşalım. Bunlar çok kıymetli çünkü sonuçta doktora şiddet, sağlık çalışanlarına şiddet, bir yandan böyle işte aman hastamı kurtaramadı, onun yüzünden öldü filan gibi şeyler, düşünceler, kafalar olabiliyor ama bakın arkadaşlar, hocamız kendi anneciğini, başka bir anneyi ameliyat ederken kaybediyor ve diyor ki bakın yani ne kadar anlayışla karşıladım. Hocam Allah rahmet eylesin. Amin. Yattığı yerler nur olsun. Eminim ki sizinle gurur duyuyor. Böyle bir evlat yetiştirmiş olmaktan da eminim çok müsterihtir yani anacığınız. Sizinle sohbet Derya Deniz hocam. Eyvallah. Kitap gibisiniz gerçekten. Eyvallah. Çevir çevir oku. Bizim ilk yayınımız bana bugüne kısmet oldu. Yusuf Hoca'yla yani hani programda ağırlayabilme. İnşallah devamı gelsin hocam.